İkinci maksat, kıyamet ve mevt-i dünya ve hayat-ı ahiret hakkındadır. Şu maksadın 4 esası ve bir mukaddime-i temsiliyesi vardır. Mukaddime, nasıl ki bir saray veya bir şehir hakkında biri dava etse, şu saray veya şehir, tahrip edilip yeniden muhkem bir surette bina ve tamir edilecektir. Elbette onun davasına karşı 6 sual terettüp eder. Birincisi, niçin tahrip edilecek? Sebep ve muktazi var mıdır? Eğer evet var diye ispat etti. İkincisi, şöyle bir sual gelir ki, bunu tahrip edip tamir edecek usta muktedir midir, yapabilir mi? Eğer evet yapabilir diye ispat etti. Üçüncüsü, şöyle bir sual gelir ki, tahribi mümkün müdür? Hem sonra tahrip edilecek midir? Eğer evet diye imkanı tahribi hem vukuunu ispat etse, 2 sual daha ona varit olur ki, acaba şu acip saray veya şehrin yeniden tamiri mümkün müdür? Mümkün olsa, acaba tamir edilecek midir? Eğer evet diye bunları da ispat etse, o vakit bu meselenin hiçbir cihette, hiçbir köşesinde bir delik, bir menfez kalmaz ki, şek ve şüphe ve vesvese girebilsin. İşte şu temsil gibi, dünya sarayının, şu kainat şehrinin tahrip ve tamiri için muktazi var. Fail ve ustası muktedir. Tahribi mümkün ve vaki olacak. Tamiri mümkün ve baki olacaktır. İşte şu meseleler, 1. esastan sonra ispat edilecektir. 1. esas, ruh katiyen bakidir. 1. maksattaki melaike ve ruhanilerin vücutlarına delalet eden hemen bütün deliller, şu meselemiz olan bekay ruha dahi delildirler. Bence mesele o kadar kat'idir ki, fazla beyan abes olur. Evet, şu alemi berzahta, alemi ervahta bulunan ve ahirete gitmek için bekleyen hadsiz ervahı bakiye kafileleriyle, bizim mabeynimizdeki mesafe o kadar ince ve kısadır ki, bürhan ile göstermeye lüzum kalmaz. Haddü hesaba gelmeyen ehli keşfin ve şuhudun onlarla temas etmeleri, hatta ehli keşfel kuburun onları görmeleri, hatta bir kısım avamın da onlarla muhabereleri ve umumun da rüyâ-i sadıkada onlarla münasebet peyda etmeleri, muzaaf tevatürler suretinde adeta beşerin ulûm-u mütearifesi hükmüne geçmiştir. Fakat şu zamanda maddiyun fikri herkesi sersem ettiğinden, en bedihi bir şeyde zihinlere vesvese vermiş. İşte şöyle vesveseleri izale için, hadsi kalbinin ve izan-ı aklinin pek çok menbalarından, bir mukaddime ile 4 menbaına işaret edeceğiz. Mukaddime, 10. sözün 4. hakikatında ispat edildiği gibi, ebedi, sermedi, misilsiz bir cemal, elbette aynedar müştakının ebediyetini ve bekasını ister. Hem kusursuz, ebedi bir kemal-i sanat, mütefekkir dellalının devamını talep eder. Hem nihayetsiz bir rahmet ve ihsan, muhtaç müteşekkirlerinin devamı tenaumlarını iktiza eder. İşte o aynedar müştak, o dellal mütefekkir, o muhtaç müteşekkir, en başta ruhu insanidir. Öyleyse ebedül abat yolunda o cemal, o kemal, o rahmete refakat edecek, baki kalacaktır. Yine 10. sözün 6. hakikatında ispat edildiği gibi, değil ruhu beşer, hatta en basit tabakat-ı mevcudat dahi, fena için yaratılmamışlar. Bir nevi bekaya mazhardırlar. Hatta ruhsuz ehemmiyetsiz bir çiçek dahi, vücudu zahiriden gitse, 1000 vecihle bir nevi bekaya mazhardır. Çünkü sureti hadsiz hafızalarda baki kalır. Kanunu teşekkülatı, yüzer tohumcuklarında beka bulup devam eder. Madem bir parçacık ruha benzeyen o çiçeğin kanunu teşekkülü, timsali sureti, bir hafiz-i hakim tarafından ipka ediliyor, dağdağlı inkılaplar içinde kemali intizam ile zerrecikler gibi tohumlarında muhafaza ediliyor, baki kalır, elbette gayet cemiyetli ve gayet yüksek bir mahiyete malik ve harici vücut giydirilmiş
ve zişuur ve zihayat ve nurani kanunu emri olan ruhu beşer, ne derece kat'iyetle bekaya mazhar ve ebediyetle merbut ve sermediyetle alakadar olduğunu anlamazsan, nasıl zişuur bir insanım diyebilirsin? Evet, koca bir ağacın bir derece ruha benzeyen programını ve kanunu teşekkülatını bir nokta gibi en küçük çekirdekte derc edip muhafaza eden bir Zat-ı Hakîm-i Zülcelal, bir Zat-ı Hafiz-i Bizeval hakkında vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Birinci menba, enfüsidir. Yani herkes hayatına ve nefsine dikkat etse bir ruhu bakiyi anlar. Evet, her bir ruh kaç sene yaşamış ise o kadar beden değiştirdiği halde bilbedahe aynen baki kalmıştır. Öyleyse madem ceset gelip geçicidir, mevt ile bütün çıplak olmak dahi ruhun bekasına tesir etmez ve mahiyetini de bozmaz. Yalnız müddeti hayatta tedrici ceset libasını değiştiriyor. Mevtte ise birden soyunur. Gayet kat'î bir hads ile, belki müşahede ile sabittir ki, ceset ruh ile kaimdir. Öyleyse ruh, onun ile kaim değildir. Belki ruh, binefsihi kaim ve hakim olduğundan, ceset istediği gibi dağılıp toplansın, ruhun istiklaliyetine halel vermez. Belki ceset, ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil. Belki ruhun libası, bir derece sabit ve letafetçe ruha münasip bir gılaf-ı latifi ve bir bedeni misalisi vardır. Öyleyse, mevt hengamında bütün çıplak olmaz, yuvasından çıkar, bedeni misalisini giyer. İkinci menba afakidir. Yani, mükerrer müşahedat ve müteaddit vakıat ve kerrat ile münasebattan neşet eden bir nevi hükmü tecrübidir. Evet, tek bir ruhun ba'del memat bekası anlaşılsa, şu ruh nev'inin külliyetle bekasını istilzam eder. Zira fenni mantıkça kat'idir ki, zati bir hassa, bir tek fertte görünse, bütün efratta dahi o hassanın vücuduna hükmedilir. Çünkü zatidir, zati olsa her fertte bulunur. Halbuki değil bir fert, belki o kadar hadsiz, o kadar hesaba hasre gelmez müşahedata istinat eden asar ve bekay ervaha delalet eden emarat, o derece kat'idir ki, bize nasıl yeni dünya, yani Amerika var ve orada insanlar bulunur, o insanların vücutlarına hiç vehim hatıra gelmez. Öyle de şüphe kabul etmez ki, şimdi alemi melekût ve ervahta, ölmüş, vefat etmiş insanların ervahı pek çok kesretle vardır ve bizimle münasebettardırlar. Manevi hedayamız onlara gidiyor. Onların nurani feyizleri de bizlere geliyor. Hem hadsi kad'i ile vicdanen hissedilebilir ki, insan öldükten sonra esaslı bir ciheti bakidir. O esas ise ruhtur. Ruh ise tahrip ve inhilale maruz değil. Çünkü basittir, vahdeti var. Tahrip ve inhilal ve bozulmak ise, kesret ve terkip edilmiş şeylerin şe'nidir. Sabıkan beyan ettiğimiz gibi, hayat, kesrette bir tarz-ı vahdeti temin eder. Bir nevi bekaya sebebiyet verir. Demek vahdet ve beka, ruhta esastır ki, ondan kesrete sirayet eder. Ruhun fenası, ya tahrip ve inhilal iledir, o tahrip ve inhilal ise, vahdet yol vermez ki girsin, besatet bırakmaz ki bozsun. Veyahut idam iledir, idam ise, cevad-ı mutlakın hadsiz merhameti müsaade etmez ve nihayetsiz cudu bırakmaz ki, verdiği nimeti vücudu, o nimeti vücuda pek müştak ve layık olan ruhu insaniden geri alsın. Üçüncü menba, ruh, zihayat, zişuur, nurani, vücudu harici giydirilmiş, cami, hakikattar, külliyet kesbetmeye müstahit bir kanun-u emridir. Halbuki en zayıf olan kavanin-i emriye, sebat ve bekaya mazhardırlar. Çünkü dikkat edilse, maruzu tegayyür olan bütün nevilerde birer hakikat-ı sabite vardır ki, bütün tegayyürat ve inkılabat ve etvar-ı hayat içinde yuvarlanarak, suretler değiştirip ölmeyerek, yaşayarak baki kalıyor.
İşte her bir şahs-ı insani, mahiyetinin camiyetiyle ve külli şuuruyla ve umumi tasavvuratıyla bir şahıs iken, bir nev hükmüne geçmiştir. Bir nev'e gelen ve cari olan kanun, o şahs-ı insanide dahi caridir. Madem Fatır-ı Zülcelal, insanı cami bir ayna ve külli bir ubudiyetle ve ulvi bir mahiyetle yaratmıştır, her fertteki hakikat-ı ruhiye, yüzbinler suret değiştirse, izni Rabbani ile ölmeyecek, yaşayarak geldiği gibi gidecek. Öyleyse, o şahs-ı insaninin hakikat-ı zişuru ve unsur-u zihayatı olan ruhu dahi, Allah'ın emriyle, izniyle ve ibkasıyla daima bakidir. Dördüncü menba, ruha bir derece müşabih ve ikisi de alemi emirden ve iradeden geldiklerinden, mastar itibariyle ruha bir derece muvafık, fakat yalnız vücudu hissi olmayan nevilerde hükümran olan kavanine dikkat edilse ve o namuslara bakılsa görünür ki, eğer o kanun-u emri, vücudu harici giyseydi, o nevilerin birer ruhu olurdu. Halbuki o kanun daima bakidir, daima müstemir, sabittir. Hiçbir tagayyürat ve inkılabat, o kanunların vahdetine tesir etmez, bozmaz. Mesela bir incir ağacı ölse, dağılsa, onun ruhu hükmünde olan kanunu teşekkülatı, zerre gibi bir çekirdeğinde ölmeyerek baki kalır. İşte madem en adi ve zayıf emri kanunlar dahi, böyle beka ile, devam ile alakadardır, elbette ruh-i insani, değil yalnız beka ile, belki ebedül abad ile alakadar olmak lazım gelir. Çünkü ruh dahi Kur'an'ın nassı ile, قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي fermanı celiliyle, alemi emirden gelmiş bir kanun-u zişuur ve bir namus-u zihayattır ki, kudret-i ezeliye ona vücudu harici giydirmiş. Demek nasıl ki sıfat-ı iradeden ve alemi emirden gelen şuursuz kavanin, daima veya ağleben baki kalıyor, aynen onların bir nevi kardeşi ve onlar gibi sıfat-ı iradenin tecellisi ve alemi emirden gelen ruh, bekaya mazhar olmak daha ziyade kat'idir, layıktır. Çünkü zi-vücuttur, hakikat-ı hariciye sahibidir. Hem onlardan daha kavidir, daha ulvidir, çünkü zi-şuurdur. Hem onlardan daha daimidir, daha kıymetdardır, çünkü zihayattır.